Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bu sefer de Samsunspor'la beraberiz. Samsunspor adeta tarih yazıyor Avrupa'da. Dünya basınında onunla ilgili yazılanları tabii ki burada aktaracağım ama öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili de ben aynı videoyu çektim. Onları da yukarıya bırakıyorum. İkisini de istediğinizi oradan izleyebilirsiniz. Azerbaycan'dan İngiltere'ye Samsunspor dünya basınında diyeceğiz. Samsunspor Malta'nın Hamrun Spartans takımını 3-0 yenerek Konferans Ligi'nde 3'te 3 yaptı ve şu anda liderlik koltuğunda. Yani bu videoyu güncel zamanda izleyenler için söyleyeyim, liderlik konumunda. UEFA Konferans Ligi'nde Malta temsilcisini 3-0 yendi. Liderliğe yükseldi. Kırmızı Beyazların galibiyeti ve turnuvada zirveye yerleşmesi dış basında geniş yer buldu. İşte dünya basınında bakalım neler. Bana kalırsa Samsunspor'un başarısı çok da tesadüf değil. Bak ben özellikle son yıllarda, son 10 yıl içerisinde Anadolu'dan birçok kulüp çıktı. Ve belirli başarılar elde etti ligde, Avrupa'da, ama bunlar hep böyle saman alevi gibi oldu ne yazık ki. Gerisi gelmedi. Çok çok kötü yerlere giden ve çok kötü yerlere gideceğini düşündüğüm Anadolu kulüpleri var ne yazık ki. Ama Samsunspor tesadüf değil. Çünkü ben hatırlarsınız, beni çok uzun zamandır takip eden kıymetli dostlar, ben bundan yaklaşık bir yıl önce Samsunspor'un genç altyapısını özel teknik adamlarla, özel yetiştiricilerle güçlendirdiğini ve bir proje başlattığını duyurmuştum. Bunu da ben anlatmıştım yayınlarımda. Onu da yukarıya bir yere bırakırım. Oradan onu da izleyebilirsiniz kıymetli dostlar. Ama bakalım Samsunspor'un bu başarısı dünya basınında nasıl yer bulmuş. Şimdi Times of Malta ile başlıyoruz. Malta'nın gazetesi, spor gazetesi değil. Malta'nın gazetesi zaten küçük bir ülke olduğu için yani öyle özel spor gazeteleri fazla yok. Klas Samsunspor UEFA Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'a karşı çok güçlü olduğunu kanıtladı demişler. Türk devi Samsunspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda Hamrun Spartans'ı mağlup ederek UEFA Konferans Ligi'ndeki başarısını sürdürdü. Ev sahibi takımın kalitesine ulaşamayan mücadeleci Hamrun tüm üstünlüklerini ortaya koyan Türklere karşı etkili performans sergileyemedi demiş The Times of Malta. The Malta Independent gazetesine geçiyoruz. Bunlar bakın spor gazetesi değil, normal gündelik işte siyasetin de olduğu, aktüel haberlerin de olduğu bir gazete. Samsunspor 3-0'lık net bir skorla Hamrun'u mağlup etti demişler. Samsunspor UEFA Konferans Ligi aşamasında mükemmel başlangıcını kendi taraftarı önünde temsilcimiz Hamrun Spartans'a karşı da gösterdi. Hamrun'u rahat bir şekilde yenerek 3-0'la maçı bitirdi. 3 maçın ardından maksimum puanı alan Türk ekibi üstün kalite ve kontrolünü her aşamada sergileyerek Malta şampiyonuna bu turnuvadaki tartışmasız en zorlu sınavda manevra alanı bırakmadı demiş ve Talk'a geliyoruz. Talk. Hamrun Samsunspor'un gücüne boyun eğdi demişler. Onlar da şöyle yazmışlar. Hamrun Spartans UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'a 3-0 yenilerek üst üste 3. yenilgisini aldı. Bunlar Malta gazeteleriydi. Sadece Malta değil, tabii ki de Avrupa'da da Samsunspor manşetleri süsledi. Tabii ki hepsini almayacağım. Bu arada Marca gazetesi haberi hemen yani ana sayfanın hemen aşağılarında bir yerde verdi. Çok fazla uzun sürmedi zaten oralarda durması haberin. Ama genel olarak Marca yani Konferans Ligi'ni fazla tutmadı orada. UEFA'yı da fazla tutmadı. Onu söyleyeyim. O yüzden Marca'nın sadece bu bilgiyi vermekle geçiyorum. L'Equipe gazetesine geçiyoruz. Fransa'dan L'Equipe, Samsunspor, Kelye ve Mainz'a yine galip ve tek lider diyerek böyle karmaşık bir başlık atmışlar. Konferans Ligi sıralamasında Samsunspor, Kelye ve Mainz'a 3 maçta 3'er galibiyet ulaşmış durumda. Türk ekibi Hamrun'u 3-0 yendi. Slovenler Legia Varşova'yı 2-1 yendi. Almanlar ise zirve mücadelesinde Fiorentina'yı 2-1 yendi demişler. L'Equipe genel bir Konferans Ligi portresi çizmiş.
Ve İngiltere'den One Football gazetesi Samsunspor Hamrun'u 3-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Başlığını atmış One Football. Ne demişler haberde? Samsunspor UEFA Konferans Ligi'ndeki etkileyici performansını sürdürüyor. Karadeniz ekibi evinde oynadığı maçta Malta temsilcisi Hamrun Spartans FC'yi 3-0 yenerek 3. lig maçında da yenilgisiz kaldı. Teknik direktör Thomas Reis'in takımı böylece bir sonraki tura yükselme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti. Geriye kalan tek soru Samsunspor'un eleme turunu mu geçeceği yoksa ilk 8 takımdan biri olarak doğrudan son 16 turuna kalacağı mı oldu? Bu soru oldu. Ve enteresan bir bilgi, tabii ki bu bilgiyi Türk medyasından aldım, onu da hemen söyleyeyim. Ovation gazetesi, bu bir Peru gazetesi. Yani Peru'da Samsunspor'un haberi yapılmış. Samsunspor rakiplerini ezerek Konferans Ligi'nde zirveye oturdu. Tabii bir Peru gazetesinin neden bunu yazdığıyla ilgili ben ufak bir araştırma yapacağım. Şimdilik bilgiyi ve haberi verelim. Samsunspor 9 maçtır yenilmeden iyi bir seri yakaladı. Konferans Ligi'nde Polonya'da Legia Varşova'yı az farkla yenmiş ve evinde Dinamo Kiev'i 3-0 yenmişti. Bugün ise ilk 2 maçından puan alamayan Malta temsilcisi Hamrun'la karşı karşıya geldiler. Ev sahibi ekip Holse 17'de ve Kılınç Marius golleriyle galip gelerek gol yemeden mükemmel bir derecede ve artı 7 avarajla ligin zirvesine yükseldi. Türk temsilcisi Avrupa kıtasını kasıp kavurmaya devam ediyor demiş Perulular. X Sport Ukrayna'da bakalım ne yazmışlar. Konferans Ligi'nde Samsunspor kendi sahasında Malta takımı Hamrun Spartans'ı mağlup etti. İlginçtir ki her iki takım da bu sezon Dinamo Kiev'le karşılaşmış ve 3 maçta da aynı skorla sona ermişti. Kiev Şampiyonlar Ligi eleme turunda Hamrun'u 2 kez mağlup etmiş, 3-0 ve 3-0. Ancak Konferans Ligi aşamasında Samsunspor'a kaybetmişti, 3-0. Onların hepsinin skoru aynıymış. Ve bir de Azerbaycan'da Medya gazetesi Samsunspor yenilgisiz yükselişini sürdürüyor demiş ve şöyle de yazmışlar. UEFA Konferans Ligi'nde Türk Samsunspor Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı konuk ettiği karşılaşma Türk ekibinin 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Samsunspor böylece 3 maç sonunda alabileceği en yüksek puan olan 9'u elde etti demişler ve son olarak da Avrupa'dan Calcio Marsetto gazetesi İtalya'dan Konferans Ligi'nde Samsunspor ve Kelye mükemmel derecelere sahip demişler. Türk temsilcisi durdurulamıyor demiş ve sürprize imza atıyor demiş. Onlar sürpriz olarak görmüşler. Tabii ki şimdi genel olarak ben burada işte Arda Güler, Kenan ve işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş haberleri falan yapıyorum. Tabii ki özellikle Türk ekiplerinin haberlerini yapınca Türkiye'den çok fazla gazete okumam. Ama Samsunspor bir Anadolu takımı ve bir yerel gazeteyi okumak gerek bu durumda. Nasıl Avrupa okuyorsan bir de yereli var bu işin. Samsunhaber.com'da bakalım Samsunspor hakkında neler yazılmış. Avrupa performansı dikkat çekiyor demiş yerel gazetelerden. UEFA istatistiklerine göre Samsunspor şu ana kadar oynadığı maçlarda %70 pas isabet oranı, 8 gol ve sadece 1 gol yeme başarısıyla dikkat çekti. Özellikle Holse ve Emre Kılınç'ın ofansif katkısı Avrupa basınında övgüyle yer aldı. Taraftar ve şehrin gururu demişler ve Samsun halkı takımının Avrupa'daki başarısını yakından takip ediyor. Yeni 19 Mayıs stadyumunda yaşanan Hamrun zaferi sonrası tribünde Kuzey'in Kralı Avrupa'da tezahüratları yankılandı. Samsunspor UEFA Konferans Ligi'nde yalnızca Türkiye'yi temsil etmiyor. Aynı zamanda yeni formatta tarih yazmaya doğru ilerliyor. Kalan 3 maçta alınacak birkaç puan kırmızı beyazlı ekibin doğrudan çeyrek finale çıkmasını sağlayabilir demişler. Bir tane de yerel basından okuduk. Samsun Haber'e de editörlerine, çalışanlarına, gazetecilere buradan da selamlarımızı iletelim. Samsunspor'un başarısı hakkında siz de ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin muhakkak. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hype'ınız varsa hype'ınızı da alırım. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.